8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Fatma Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, sizler Teşekkür nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Yine sizi gördük, harika olduk. Teşekkür ederiz. Hocam yine beslenmeden konuşacağız tabii sizi görmüşken detaylara inelim diyoruz. Ülkemizde en sık görülen beslenme sorunları nelerdir? Bir de yetersiz beslenmeden kaynaklı hangi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir? Evet efendim, beslenme yetersizlikleri başta demir eksikliği anemisi olmakla beraber çeşitli D vitamini eksikliklerini, çeşitli vitamin eksikliklerini beraberinde getirmekte. Tabii bu da toplumda mesela iyot yetersizliğinin olması çeşitli gelişim geriliklerine neden olabilmekte. Hem çocuklarda hem yetişkinlerde. Dolayısıyla hem besinlerin doğru tüketilmesi, doğru porsiyonlanması ve uygun pişirme yöntemlerine tabi tutularak soframıza gelmesi önem arz ediyor. Bunların dışında bir de toprak yapısı, toprağın mineral düzeyi de önemli. Bazı bölgelerimizde bazı rahatsızlıkların belki daha sık karşımıza çıkması topraktaki mineral yetersizliğinden de kaynaklanabilir. Mesela goitrojen sebzeler dediğimiz işte lahanagiller gibi sebzeler ve yeşillikler örneğin daha çok Karadeniz bölgesinde çeşitli tiroid rahatsızlıklarıyla eşdeğer görülebilir. Bunun sebebi de toprağın örneğin sürekli yıkanması diyebiliriz. Bundan dolayı tuzlarımızı iyotlu kullanmamız bu tarz tiroid rahatsızlıklarının önüne geçmemize de yardımcı olur. Yani 7'den 70'e bütün beslenme, daha doğrusu beslenmesi özel olan yaş gruplarında da çeşitli destekler sağlanabilir. Ülkemizde örneğin çocuklar için demir eksikliği anemisini tedavi edebilmek amacıyla çeşitli demir takviyeleri ücretsiz olarak verilebiliyor veya çeşitli besinler demir ile zenginleştirilebiliyor. Aynı şey süt için de geçerli. Mesela süte D vitamini daha fazla eklemek ya da ek olarak farklı vitamin mineral bileşenlerini sağlamak belli yaş gruplarında beslenme desteklerinin sağlanması açısından önemli. Ben burada minik bir şey sormak istiyorum. Demir eksikliği olan kişilerde sadece beslenmeyle önüne geçmek değil de tedavi edilebilir mi diyelim? Şöyle eksikliğin düzeyine bağlı. Yani eğer çok şiddetli eksiklik varsa tek başına besinler yeterli olmaz. Mesela biliyoruz ki bir yemek kaşığı kadar pekmez günlük demir ihtiyacımızın yaklaşık %30'unu karşılamaya yakın bir etkiye sahip. Fakat tabii kişinin bu eksikliği ne derecede ve işte sürekli kan kaybediyor mu veya sürekli emilim problemi mi var? Bunlar da eksikliğin oluşmasında etkili faktörler. Peki ülkemizde çocuklara yönelik olarak beslenme müdahalelerinde neler olmuştur? Çocuklara yönelik özellikle annenin doğum yaptığı andan itibaren anne sütünü destekleme projeleri, işte anne bebek dostu hastaneler veya emzirmenin desteklenmesine yönelik çeşitli sağlık politikaları izlenmiştir. Mesela anne sütünün sadece 6 ay değil de örneğin 2 yaşa kadar emzirmede desteklenmesi, bununla beraber ek gıdaya geçiş sürecinde çocukluk çağında beslenmenin eksik kalmaması adına mesela D vitamini, demir veya diğer elzem vitamin ve minerallerin takviyelerini sağlayabilmek adına bazı besin zenginleştirmeleri de desteklenmiştir. Veya çeşitli çocuk sağlığı merkezlerine gittiğinizde veya sağlık ocaklarına gittiğinizde çeşitli kartvizitler, broşürler gibi bilgilendirici şeyler de yapılmıştır ama besinlere en çok eklenen şey bugüne kadar kalsiyum, D vitamini, demir, çinko gibi eklemeler olduğunu söyleyebiliriz. Hocam besinlerin besleyici özelliklerini sağlayan faktörler nelerdir? Yani bir besinden biz maksimum faydayı nasıl alabiliriz? Besinden optimal faydayı sağlayabilmek için besinin satın alımından soframıza gelene kadar olan süreçte izlediği yollar çok önemli. Mesela besinleri yanlış yıkamak veya yanlış hazırlamak veya yanlış porsiyonlamak veya doğru besine doğru mutfak araç gerecini temas ettirmemek bile besinin besleyici özelliğini azaltır. Bunun yanında çeşitli sağlık politikaları geliştirilmiş bunlar için. Örneğin tuzun çok fazla tüketilmesi toplumda hipertansiyon veya diğer kalp hastalıklarına sebep olabilirken yine aynı şekilde toplumda farklı besin desteklerinin kısıtlanması yine bazı hastalıklarının engellenmesine yardımcı oluyor. Yani besinlerden optimal faydayı sağlarken aslında zararlı olabilecek kısımları da elimine ederek kişinin daha doğrusu toplumun hem yeterli hem dengeli beslenmesini sağlamak
sağlamaya çalışıyoruz. Aslında yeterli ve dengeli beslenmede sadece obezite söz konusu değil. Çocuklarda gelişim geriliği, mesela bodurluk dediğimiz veya gelişimin çok geriden takip etmesi, persentillerin düşük olması gibi durumlarda dünyanın nüfusundaki çocukların yaklaşık %20'sini etkileyen bir durum. Dolayısıyla ailenin beslenme eğitiminin iyi olması, besinlerin daha doğru hazırlanması ve yeterli dengeli beslenmede meyve sebze tüketiminin günlük 4-5 porsiyon, süt ve süt ürünlerinin çocuklarda 3-4 porsiyon, et grubunun yine 4-5 porsiyon ve tahıl grubunun 5-6 porsiyon olacak şekilde çocuklara verilmesi veya varsa çocuğun tüketemediği gıdalar, bunları ek olarak farklı şekillerde önüne konulması da önemlidir. Hem yetişkinlerde hem çocuklarda. Peki yaş gruplarına özel beslenme müdahaleleri var mıdır? Hangi özel gruplar nasıl beslenmeyi tercih etmeli veya nasıl beslenmeliler? Yaş gruplarına özel, örneğin anne ve çocuk grubu özel bir beslenme grubudur. Çocuklar ve bebekler ayrı bir beslenme grubudur. Neden? Çünkü bu bireylerin ihtiyaçları yetişkin bireylerden daha farklıdır. Özellikle çocukların kalsiyum ihtiyacı yaşlılara göre veya yetişkinlere göre daha yüksekken işte D vitamini yetersizliği ya da eksikliği tüm toplumun bir problemidir. Dolayısıyla bazı preparatlar, özellikle çocuklar için D vitamini veya demir takviyeleri çoğu zaman ücretsiz olarak dağıtılabilmektedir. Ya da çocukların çeşitli tahlillerinin düzenli aralıklarla yapılarak varsa besin eksiklikleri onların giderilmesi sağlanmaktadır gibi müdahaleler olabilmekte. Yine toplumun en çok tükettiği gıdalar belirlenerek, mesela simit çok fazla tüketildiği saptanmış bir dönem ve simide işte pekmez ekleyerek oradan demir eksikliğinin giderilmesi sağlanmış gibi yöntemler. Yine aynı şekilde sütün kalsiyum ve D vitaminiyle ya da çeşitli minerallerle zenginleştirilmesi en çok süt tüketen grubumuz olan çocukların büyüme ve gelişmesine destekleyicidir. Yine adolesanlar için, ergenlik dönemindeki gençlerimiz ya da genç yetişkinlerimiz için bu müdahaleler önem arz ediyor. Aslında toplumun belli hassas gruplarında, yaşlılarda, işte diyabetiklerde veya obezite problemi yaşayanlarda bu beslenme müdahaleleri genel olarak çok etkilidir. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 yılına kadar olan hedeflerinden bir tanesi tuz tüketimini günlük 5 grama kadar düşürüp yaklaşık 2,5 milyon insanın hayatını kurtarma yönünde bir politikası var. Dolayısıyla bunlar birer devlet politikası ya da proje haline geldiğinde de toplumun genel sağlığını düzeltici etkileri oluyor. Aslında bireysel bir takım bu bahsettiğiniz bilgilere sahip olursak kendimize direkt, yani ailemize, çevremize direkt aslında olumlu etki de sağlayabiliyoruz, değil mi hocam? Yani Evet. bunu bireysel olarak da üzerimize yük almak da önemli bu noktada. Bunun tersini yapanlar da var. Şimdi süte su karıştıranlar, işte organik balı şekerle bir şekilde tam tersine besleyici özelliklerini düşürenler de var. glikoza şey yapanlar, çevirenler. Yani günümüzde aslında her şeyin bir şekilde hilesini, hurdasını yapan bir takım insanlar da var. Vicdansızlar diyorum. Çünkü hakikaten bu gıda konusu çok mühim ve gıdaya hakikaten bu şekilde zararlı şeyler vermekte onların bütün o besleyici özelliklerini yok edip boşu Tabii boşuna ki. insanların çöp yemesine sebep oluyorlar. Özellikle mesela etiket bilgisi olmayan gıdalar bu noktada ciddi problem. İşte sokaktan süt almak. Bilemiyoruz ki o sütün içerisinde dediğiniz gibi ne kadar su karıştırılıyor veya ne kadar işte gıda hijyen kurallarına uygun veya besleyici özellikleri nasıl gerçekten bilemiyoruz. Burada da insanlar çok fazla soru işaretleriyle dolu. Örneğin Çok UHT, arada kalıyoruz bu bahsettiğimiz Değil mi? şeyleri. UHT Alsak mı, kutulu mu alsak, dışarıdan mı alsak, kendimiz mi pişirsek? Aynen. Bizler bilemiyoruz ki bunu, ne yapacağımızı Aslında şaşırdık. etiket bilgisinin olması bir ürüne karşı güven duymamızı daha da çok sağlar. Yani bir ürünün etiket bilgisi varsa çeşitli kontrollerden geçmiş, çeşitli politikalara uygun üretilmiş diyebiliriz. Bu prosedürleri sağlamayan ürünlerde de zaten hakkınızı arayabilirsiniz. Örneğin bir kutu üründen zehirlendiğinizi varsayalım. İşte SKT'si yanlış yazılmışsa veya işte markete geldiğinde ya da depolama koşulları uygun değilse bunlar da tabii ki önemli. O yüzden doğru gıdayı ya doğru yerden temin etmeliyiz ya da doğru şekilde bulup tüketmeliyiz. O zaman hocam beslenme müdahaleleriyle yaşamımıza ve sağlığımıza nasıl olumlu etkiler sağlarız? Biraz da bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Özellikle az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi beslenmesi daha hassas olan gruplar.
Örneğin bir gebenin yetersiz ve dengesiz beslenmesi sadece kendi sağlığı için değil, karnındaki bebek için de önemli. Dolayısıyla çeşitli politikalarda mesela nedir? D vitamini, folik asit, demir gibi takviyeler belli dönemlerde gebelere verilebiliyor. Dolayısıyla bu takviyeler zorunlu hale getirilmediği müddetçe bebekte ve annede gelişim geriliği karşımıza çıkabiliyor. Özellikle iyotsuz tuz kullanımı zeka puanında ciddi düşüşlere sebep oluyor gebelikte, bebeklerin sinir sisteminin oluşumunda vesaire. Aynı şekilde B9 dediğimiz folik asit de yine bu gelişimi dengelediği için besinler yoluyla alınamayan çeşitli vitamin ve mineralleri, daha doğrusu alınamayan derken bu dönemde anne biraz daha iştahsız veya daha kendini rahatsız hissettiği için her gıdayı yeterli tüketemediği için ek takviyeler bu işi belki bir yere kadar götürebilir. Fakat yine de her besini yeterli dengeli tüketerek eksikleri kapatmak en önemlisi. Dolayısıyla toplumun sağlığını düşündüğümüz için daha sağlıklı bireyler, işte daha aktif, daha pozitif bir toplum düşündüğümüz için genel beslenme önerilerini maksimum ve optimal düzeyde sağlamamız gerekiyor.